Yıl 1980'lerin sonu. Otomotiv dünyasında büyük bir pazar savaşı yaşanıyordu. Amerika ve Avrupa endüstrisi ciddi bir krizdeydi. Çünkü Toyota liderliğindeki Japon üreticiler Batı pazarını domine etmeye başlamıştı. Batılı yöneticiler bu başarının ardındaki sırrı çözmek istiyordu. Bu dönemde MIT, durumu analiz etmek için tarihin en büyük küresel otomotiv araştırmasını başlattı. Projenin başında James Womack vardı. Ekibe daha önce bir Toyota ortak girişiminde bizzat mühendislik yapmış olan John Krafcik de dahil edildi. 1987 yılındaki veri analiz toplantısında çarpıcı bir gerçek somut olarak kanıtlandı. Toyota, batılı rakiplerine kıyasla yarı yarıya daha az kaynak, daha az alan ve daha az zaman harcayarak çok daha kaliteli üretim yapıyordu. Womack, bu sistemi tüm dünyaya anlatabilmek için evrensel bir isim bulmaları gerektiğini söyledi. Ama doğru ismi bulmak sanıldığı kadar kolay değildi. İlk öneri elendi. Toyota üretim sistemi. Çünkü başarının tek bir markaya ait olduğu algısı yaratılmak istenmiyordu. İkinci öneri de elendi. Japon tarzı üretim. Çünkü batılı yöneticilerin bunu tamamen kültürel bir durum olarak görüp bizim kültürümüzde çalışmaz diyerek reddetmesinden korkuluyordu. Tam bu tıkanma anında genç mühendis John Krafcik tahtaya çıktı. Sistemin her aşamada daha azıyla çalıştığını gösterdi. Daha az stok, daha az alan, daha az hata. Ve şu öneriyi yaptı. Buna lean diyelim, yani yalın. Çünkü bu sistem süreçleri tüm fazlalıklarından arındırıyor. James Womack bu ismi benimsedi ve kavram 1990 yılında yayımlanan o meşhur kitapla tüm dünyaya yayıldı. Madalyonun bir de diğer yüzü vardı. Tam aynı yıllarda Amerika'nın elektronik devi Motorola da Japon rakipleri karşısında ciddi bir kalite sorunu yaşıyordu. Şirkette çalışan dahi bir mühendis Bill Smith, istatistik bilimiyle üretim kalitesini birleştiren yeni bir metodoloji geliştirdi. Amaç netti. Süreçlerdeki değişkenliği yok ederek milyonda yalnızca 3.4 hataya inmek. İstatistikteki standart sapmadan esinlenerek buna Six Sigma dendi. Sistem, 90'larda General Electric CEO'su Jack Welch'in uygulamalarıyla tüm iş dünyasına tanıtıldı. 2000'lerin başına gelindiğinde iş dünyası net bir paradoksla karşılaştı. Yalnızca Lean uygulayan şirketler süreçlerini çok hızlandırıyor ve israfı yok ediyordu. Ama kalite dalgalanmalarını çözemedikleri için hızlı bir şekilde hatalı ürün üretebiliyorlardı. Yalnızca Six Sigma uygulayanlarsa hatayı neredeyse sıfıra indiriyordu. Ama süreçleri çok hantal, bürokratik ve yavaş kalıyordu. İşte bu paradoks iki disiplinin kaçınılmaz evliliğini doğurdu. Lean'le süreçler hızlandırılıp israftan arındırılacak. Six Sigma ile o süreçlerin içindeki hata ve değişkenlik kökünden kazanacaktı. Lean Six Sigma. İşte böyle doğdu. Peki bugün, aradan geçen onlarca yılın ardından bu kavramlar birer kurumsal klişeye mi dönüştü? Yapay zeka çağında eskidiler mi? Kesinlikle hayır. Aksine, Lean ve Six Sigma'nın özü zamansız en iyi uygulamaları barındırır. Üstelik yapay zeka, bu felsefeyi rafa kaldırmak bir yana, onu uygulamayı ve öğrenmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Eskiden bir süreçteki israfı bulmak ya da karmaşık istatistiksel köknedem analizlerini yapmak ciddi bir uzmanlık, zaman ve veri toplama yükü getiriyordu. Bugün ise yapay zeka sayesinde veri setlerindeki anomalileri saniyeler içinde yakalayabiliyoruz. Süreç haritalama ve değer akışı analizlerini otomatikleştirebiliyoruz ve araçların öğrenme eğrisini akıllı asistanlarla dikey bir hıza taşıyabiliyoruz. Kısacası, James Womack'in israftan arınmış yalın zekası, Bill Smith'in hatayı sıfırlayan Six Sigma disiplini ve yapay zekanın veri işleme gücü. Bunlar birleştiğinde artık çok daha çevik ve erişilebilir bir silaha dönüşüyor. Ama unutma, yapay zeka motoru ne kadar güçlü olursa olsun, onun hangi süreçte hangi israfı yok etmek için kullanılacağına yine bu zamansız metodolojinin mantığı karar verir.